Mert, başını hafifçe öne eğmiş, köprünün tam ortasında durmuştu. Avuçlarında tuttuğu anahtar, sıradan bir anahtar değildi. Bu sokak, daha önce yürüdüğüm her yerden sessiz. Yağmur bile burada farklı yağıyor. Her damla başka bir şey söylüyor. Ama hangisine kulak vermeliyim? Hangisi bana ait? Kapı orada. Her şeyin başladığı yer. Ya da biteceği. Ama içeri girmek için hazır mıyım? Hayır. Hazır olmak diye bir şey yok. Yalnızca cesaret var. Kapının ardında ne var? Cevaplar mı? Yok oluş mu? Beni asıl korkutan şey bir şeyle yüzleşmek değil, kendimi görmek. Beni gören bir şeyle karşılaşmak. Mert elini kapıya uzattı. Tahta beklenmedik bir sıcaklık verdi. Sol eliyle cebinden anahtarı çıkardı. Kapının tam ortasında eski bir anahtar yuvası belirdi. Az önce yoktu. Şimdi vardı. Tıpkı korku gibi. Fırsat verirsen kendini yaratır. Anahtarı yuvaya yerleştirdi. Hafif bir klik sesi duyuldu. Kapı yavaşça aralandı. İçeriden gelen hava, dışarıdaki soğuktan daha soğuk değil ama ağırdı. Yalnızlık ve eski duvarların kokusu vardı. Bir de uzun zamandır kıpırdamadan orada bekleyen bir şeyin kokusu. Mert kapıdan içeri girdi. Kapı sessizce arkasından kapandı. İçerisine tamamen karanlık ne de tam aydınlıktı. Her şey gri ve belirsizdi. Duvarlar vardı ama net değildi. Tavan yüksek ama görünmezdi. Mert, içeri adım attığı an zamanla değil, anlamla olan bağlantısını kaybetmiş gibiydi. Adımlarının yankısı kesilmişti. Sessizlik içinde kaybolmuştu. Bir masa belirdi. Üzerinde bir fincan vardı. Fincandan buhar çıkmıyordu. Ama orada olduğu kesindi. Hoş geldin. Buraya gelmek seçmekti. Seçmek, yüzleşmek demektir. Ben sadece bir kapı gördüm. Ve kapının ardında ne olduğunu bilmek istedim. Hayır, bilmek istemedin, hissettin. Kapının ardında seni bekleyen bir şey olduğunu hissettin. Korktuğun için geldin. Korktuğum için değil, belki de artık korkmadığım için geldim. Ellerini fincana uzattı ama sıcaklık yoktu. Fincan boştu. İçinde bir şey olmaması seni hayal kırıklığına mı uğrattı? Hayır, boş olduğunu biliyordum. Ama belki bir iz olurdu. Belki bir işaret. Sen iz aramaya gelmedin, kendini bulmaya geldin. Ama burada herkes bulduğunu sanırken kaybolur. Bana göre kaybolmak kötü değil. Belki kaybolmak yeniden başlamak için gereklidir. Bu sözü kaç kez duydun, kaç kez söyledin. Ama hiç gerçekten kayboldun mu? Her şeyi, tüm benini geride bırakıp gerçekten kayboldun mu? Mert cevap vermez. Gözlerini kadının sesine değil, arkasındaki boşluğa çevirir. Orada hiçbir şey yoktur. Sadece hareket etmeyen, sabit bir karanlık vardır. Sanki onu izleyen bir karanlık. Karanlık seni çağırdı. Kapıyı gördüğün anda bunu biliyordun. Karanlık dışarıdan değil, içinden yükseldi. Seni kendine çağırdı. Buradasın çünkü o karanlığa bir isim vermek istedin. Ben ona boşluk diyordum. Belki artık bir isim değil, bir yüz olsun istedim. Korku genellikle bir düşmandır ama bazıları için bir uyarıdır. Seninki bir uyarıydı. Henüz geç kalmadın. Geç kalmak neye göre? Burada saat yok, gün yok, zemin yok. Her şey anlamsız. Ama yine de buradayım. Anlamı burada yaratman gerekiyor. Dışarıdaki dünya sana şekiller sundu. Burada şekiller yok. Burada sadece sen varsın. Şekil sensin. Mert ayağa kalkar. Fincan masadan kayarak yere düşer ama ses çıkarmaz. Kadının varlığı oradadır. Adam kadına doğru eğilir. Benimle gel. Bu kapının ardında ne varsa birlikte görelim. Ben buradan çıkamam. Ben seninle gelsem, sen bir daha kendine dönemezsin. Çünkü ben senin içindeyim. Beni dışarı çıkaramazsın. Ama burada beni tanırsan, oraya daha güçlü dönebilirsin. Seni anlıyorum. Sen benim korkumsun. Ama ben artık senin efendin olacağım. Mert, kadının kaybolduğu masanın başında kısa bir süre durduktan sonra başını kaldırdı. Bulunduğu yer artık değişmişti. Bu ben miyim? Yoksa bana benzeyen başka biri mi? Her şey ben gibi. Ama bu bakış, bu duruş ben değilim. Kim olduğunu söyle bana. Ben aslında senim. Hayır, ben sen değilim. Sen beni yansıtmıyorsun. Sen benim eksik tarafımsın. Dur, bu kırılırsa ben dağılırım.
zaten dağılmıştı. Aynalar birer birer çatlamaya başladı. Her bir kırıkta farklı bir yansıma belirdi. Biri öfkeli, biri üzgün, biri çocuk gibi, biri yaşlıydı. Hepsi aynı adamdı ama farklı ruh halleriyle başka geçmişler. Bunların hepsi ben miyim? Ben bastırdığım öfkeyim. Hep yuttun, hep sessiz kaldın. Ama ben buradaydım. Ben pişmanlıklarının, arkamda bıraktıklarım, söyleyemediklerim, sessizce bakan gözlerimle seni izledim. Ben, unuttuğun çocuğum. Merakın, heyecanın, düşlerin. Beni büyütmedin, beni terk ettin. Ve ben geleceğindeyim. Hala anlam bulmamış bir yaşamın yankısıyım. O yüzden buradasın. Adam yavaşça dizlerinin üstüne çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Nefesi hızlanmıştı. Aynalardan yükselen sesler yankılanmaya başladı. Korkuyorsun. Çünkü artık seni kandıramıyorsun. Gerçek seni görüyorsun. Parçalanmış halinle yüzleşiyorsun. Yeter. Yeter artık. Sesle birlikte tüm aynalar bir anda karardı. Cam değilmiş gibi karanlık bir suya dönüştüler. Mert ayağa kalktı. Önünde sadece tek bir ayna kaldı. Düz, sade ve berraktı. Yansıması onunla tamamen uyumluydu. Adam aynaya yaklaştı. Elini yavaşça uzattı. Camın yüzeyine değdiği anda su gibi dalgalandı ve onu içine çekti. Adam fısıldadı. Bu sefer kaçmayacağım. Kim olduğumu öğreneceğim. Adam aynanın içindeki karanlık suda yavaşça ilerliyordu. Etrafında hiçbir ses yoktu. Sadece kendi nefesinin yankısı duyuluyordu. Siyah su onu içine çekiyordu ama aynı zamanda hafifçe destekliyordu. Bir süre sonra su berraklaştı ve adam kendini geniş, boş bir odada buldu. Oda beyazdı. Pürüzsüz ve sonsuz gibi görünüyordu. Ama çevresinde duvarlar yoktu. Boşlukta yürüyormuş hissi veriyordu. Kendi adımlarının yankısı bile duyulmuyordu. Burada her şey mümkün. Ama burası her şeyin yok olduğu yerde olabilir. Karşısında ince bir ışık huzmesi belirdi. Işık huzmesinden bir figür çıktı. Bu adamın kendisiydi. Ama daha güçlü, daha dengeli, korkusuz bir hali. Artık kaçacak bir yer yok. Bu boşluk yeni bir başlangıç. Burada seçim yapmak zorundasın. Ya korkunun esiri olursun ya da kendi yolunu yaratırsın. Nasıl bilebilirim hangisi doğru? Doğru ya da yanlış yok. Sadece kararlar var. Her karar bir eyleme dönüşür ve eylemler seni sen yapar. Kararımı verdim. Korkularımın esiri olmayacağım. Kendi yolumu yaratacağım. Birden odanın sınırları yavaşça belirginleşti. Beyazlık griye döndü. Duvarlar şekillendi. Adam yürüdü. Önünde yeni kapılar belirdi. Her kapı farklı bir seçenek, farklı bir yoldu. Her kapı bir sınav. Ama bu kez geçmeye hazırım. Kapıya doğru yürüdü ve elini kapıya dokundurdu. Kapı yavaşça açıldı ve ardında ışık dolu, canlı bir dünya görünüyordu. Yağmur yoktu, soğuk yoktu. Sadece umut ve yeni bir başlangıç vardı. Kaybolmak bazen yeniden bulunmaktır. Korkmak bazen cesaretin başlangıcıdır. Ve her karar hayatın kendisidir. Kaybolmak bazen yeniden bulunmaktır. Korkmak bazen cesaretin başlangıcıdır. Ve her karar hayatın kendisidir. Kaybolmak çoğu zaman bir korku olarak anlatılır. Ama asıl kayıp hiç sorgulamadan yaşanan bir ömürdür. Mert bir kapıdan geçti. O kapı sıradan değildi. Bir eşikti. İçindeki karanlıkla yüzleşmenin, korkularına ad vermenin, aynalarda parçalanmanın eşiği, bizler her gün kendi zihnimizin koridorlarında dolaşırız. Karşılaştığımız her sessizlik, bastırdığımız bir sesin yankısıdır. Ve her kaçış aslında bir çağrıdır. Cesaret. Korkunun yokluğu değildir. Cesaret. Korkuya sırt çevirmek değil, onunla göz göze gelmeyi göze almaktır. Bu bir son değil, bir başlangıçtır. Çünkü anlam dışarıda değil, içeride aranmalıdır. Ve içeriye inebilenler gerçek dünyaya elleri dolu döner. Eğer bir gün bir kapı görürsen,
Kapının seni çağırmasına izin ver. Çünkü bazen kendini bulmak, önce kaybolmayı göze almaktır.